İyi akşamlar sevgili dostlar. Umarım iyisinizdir, iyi bir gün geçirmişsinizdir. Bugün gene karşınızdayım. Bugün gene birbirinden güzel haberlerle karşınızdayım. Ee, Çok uzatmayalım lafı, hemen geçelim bugünün başlıklarına. Bugün gene Arda Güler yoğunluğunda bir program olacak. İspanyol basınında Arda Güler. Arda Güler gene şov yaptı. İspanya'da girdiği artık her maçta bir şov yapıyor. Ve onun ardından İspanyol basının neler yazdı, neler çizdi onları anlatacağım. Mbappe Arda Güler'i sormuş daha takıma gelmeden. Biliyorsunuz ki önümüzdeki yıl Mbappe'nin takıma gelme ihtimali var. İhtimali çok çok yüksek. Hatta sadece ufacık şeyler, pürüzler kaldı. Pürüz bile denecek şeyler değil. Onun öncesinde Mbappe'yi sormuş. Bu da İspanyol basınında çıkan bir haber. Real Madrid'i gülümseten hata Arda Güler'leri karıştırdılar. Bu da maçtan sonra gerçekten böyle bir şey oldu. Sosyal medyada gündem oldu. Çok kahkaha attım ben bunu gördüğümde. Hatta böyle bir inanamadım. İlk Photoshop falan zannettim ki gerçekmiş. Real Madrid'den böyle bir hata geldi Arda Güler'le ilgili. Onu da anlatacağım. Angel Di Maria geliyor. Nereye geliyor? Hangi takıma geliyor? Onu anlatacağım. Uğur Yeşilyurt geldi. Hoş geldin. Umarım iyi bir yayın olur. Ve Atatürk'ü paylaştı. Kadro dışı kaldı. İyi yayınlar Özge Avcı. Teşekkürler. Hoş geldin. Mert Hakan'a yanıt. Atatürk'ü paylaştı. Kadro dışı kaldı. Bir Türk futbolcu. Onu anlatacağım. Mert Hakan'a yanıt, bir de dünkü derbiyle ilgili ufak bir konuşma yapacağım diyebilirim. Bunun dışında da bir şey yok. Bir bağlantıda bir sorun var sanırım. Bir uyarı geldi ama herhalde çözüldü şu anda. Evet. Hızlıca hemen bugünün haberlerine geçelim. Bakalım bugün neler anlatacağız, neler çizeceğiz. Çok güzel haberler var Arda Güler'le ilgili. Hemen başlıyoruz. İspanya'nın La Liga'nın 37. haftasında şampiyon Real Madrid Villarreal'e konuk oldu. Acayip bir maç oldu gerçekten. Arda Güler burada 2 tane gol attı. 14. ve 45+2'de. Ben maçı tam o ara izleyemedim ama daha sonra maçın geniş özeti vardı. Yaklaşık bir 15 dakikalık bir özet. Onu izleyebildim. Gerçekten de Charlotte'da acayip işler yapmış maçta. Eski Trabzonsporlu. Zaten Türkiye'de de belirliydi. Charlotte'un çok daha iyi bir noktaya gideceğini düşünüyordum ama artık yaşı da 29 oldu yanlış hatırlamıyorsam. Bir şeyler ufaktan kaçtı ama Charlotte bence Haaland'ın biraz etkisinde kalan bir Nordik oyuncusu olarak da tarihe geçecek diyorum ben. Çünkü Charlotte'un yani transfer hatası mı desem yoksa Leipzig'te yeteri kadar form yakalayamadığından dolayı mı desem bilmiyorum ama Charlotte'u ben çok daha üst seviyelerde görüyordum ama olmadı. Neyse biz geçiyoruz neye? Arda Güler'e tabii ki maçla ilgili. Charlotte'la ilgili kısa bir anımsatmayı yaşattık. Devam ediyoruz. İspanya'nın ünlü gazetesi Marca Arda Güler'in muhteşem istatistiğini haberleştirdi. İnanılmaz Güler başlığı atılan haberde şu ifadeler yer aldı. 19 yaşında ve sezonun son bölümünde nasıl bir çıkış yapıyor? İnanılmaz Arda Güler ilk yarıda attığı 2 golle stadyumun altını üstüne getirdi ve bu galibiyette başrol oynadı. Bu sezonun son bölümünün gösterdiği bir şey varsa o da gol atma becerisi. Rakamlar etkileyici. La Liga'da kaleye 6 şut 6 gol, son ikisi de Villarreal'e karşı olmak üzere ligde ortalama her 48 dakikada bir gol atıyor. Açık ara en iyisi şeklinde Marca gazetesi inanılmaz Arda Güler başlığıyla geçirmiş bu haberi. İspanya'da gerçekten bir fırtına gibi esiyor Arda Güler. Ve bütün basın açıkçası Arda Güler'i yazmak için uğraşıyor. Arda Güler'le ilgili ne yazabiliriz, ne çıkarabiliriz bununla ilgili uğraşıyor ve hemen hemen her spor gazetesinde de bir Arda Güler haberi görüyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Gene Marca'nın haberini devam ettiriyorum. Aynı haberden devam ediyoruz. Real Madrid'de bu sezon katılan futbolculardan Arda Güler inanılmaz işler yapıyor. Türk futbolcu buraya gelmeden sadece 18 yaşında ve sadece Fenerbahçe'deki oyunuyla Türkiye'de tanınıyordu. Onu izlemek, Türkiye'ye getirmek ve 30 milyon euro ödemek gerekiyordu. Bugün Madrid istese onu 80 milyon euroya satabilir. Ama Eflatun Beyazlılar onu kiralamak bile istemiyor. Güler'de bir dünya yıldızlığı kumaşı var. Bu sezon 6 gol attı. O bir fenomen diyor.
Evet, burada daha önceki biliyorsunuz yayınlarımda çok izlenen yayınlarından biriydi. O çok güzel kazanımlar oldu o yayında. Arsenal'ın 45 milyon euroluk bir teklif yaptığını, Real Madrid'in de bu teklifi reddettiğini açıklamıştım ki bu zaten basında da sıkça böyle geçen bir transfer haberi oldu. Burada Marca gazetesi aslında Arda Güler'e birazcık da fiyat biçiyor. Yani diyor ki 80 milyon euroya gidebilir diyor. Yani Real Madrid onu satmak ister mi? Zannetmiyorum. Satmayı hiç istemez ki, kiralamayı bile düşünmüyorlar. Ama 80 milyon euro ve sadece bir yılda 18 yaşından 19 yaşına geçen sürede kattıklarıyla kendisine 50 milyon dolarlık bir değer kattı Arda Güler. Real Madrid altyapısı artık zaten biliyorsunuz ki Arda oraya gittiğinde nasıldı? İşte son fotoğraflarındaki o vücut, iskelet, her şey değişti. Tabii ki oyun stili de değişti. Yani oyuna bakış da değişti. Şunun şurasında 25 gün, 30 gün falan var. Euro 2024 Arda Güler'i göreceğiz. Milli takımda göreceğiz. Gerçekten orada çok heyecanlanıyorum ben. Yani Arda Güler'i milli takımda nasıl göreceğiz? Ne yapacak? Orada ne işler yapıp sabırsızlıkla bekliyorum. Marka haberi devam ettirmiş. Arda aynı zamanda efsaneleri de geride bıraktı diyor. Arda Güler attığı golle Carvalho geride bıraktı. Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Joselu ve Brahim'in ardından takımın en skorer 6. oyuncusu oldu. Türk oyuncusu sakatlıklar ve yedek oyuncu statüsü nedeniyle şans bulmakta zorlandı ama şans bulduğunda da kaçırmadı. Ve sezonun sonundaki performansı tek kelimeyle muhteşemdi. 6 golle şimdiden Xabi Alonso, Granero, Saviola ve Maciel Salgado'yu gibi oyuncuları Madrid'deki tarihi rekorunu geride bıraktı. Yani en az oyunda 6 gol. Yani oynadığı ilk 5 maçta 6 gol. Şimdiden eski isimleri geride bırakmış Arda Güler. Hemen bir bakalım Sezgin Yüceboy. Hoş geldin Sezgin. T-Bag Bakver. Merhaba Oğuzhan. Almanya'da selamlar. Sevgiler Arda Candır. T-Bag hoş geldin. Buradan da Türkiye'den de Almanya'ya selamlar. Sezgin sana da selamlar. Umarım güzel bir yayın olur. Umarım keyifle izlersin. Devam ediyoruz. Arda Güler'le ilgili bu sefer AS gazetesine geçiyoruz. AS gazetesi Türk dinamiti başlığıyla geçmiş haberi ve diyor ki gerçek şu ki Villarreal maça parlak başladı. İlyas ve Gudes'te geniş Guerrero, Monero ve Sorlot'la uzun bir mücadele alanı buldu. Bu başlangıç elemine karşı avantaj elde etmek için yeterli değildi. Ama Madrid istatistiksel olarak üst seviyelere çıkan Arda kendini sahada gösterdi demiş. Kazanmak için mümkün olan her yolu domine ediyorlar. Buralara geçiyorum. Şeyi anlatmış. Real Madrid'i anlatmış. Burada Vinicius'u ve Rodrigo'yu anlatıyor AS gazetesi. Onlara geçtikten sonra da Arda Güler kısmına gelmiş. Arda Güler sol ayağıyla hiç ıskalamayan o büyüleyici oyuncu Brahim ceza sahasından bir iç pas attı ve sağdan gelen Türk oyuncu sol ayağıyla durdurulamaz bir vuruş yaptı. Bu çocuk bir makinalı tüfek. Gizli bir golcü. Dortmund'da ikinci seçenek olarak onu göz ardı etmeyin diyor. Bakın burada enteresan da şu var. Dortmund maçına da gönderme yapıyor. 1 Haziran'da Şampiyonlar Ligi finaline. Yani AS gazetesinin muhabirleri diyor ki ya Şampiyonlar Ligi finalinde Arda'yı oynat. Gerçekten de bugün bazı arkadaşlarımla, spor basınından arkadaşlarımla da bu konuları konuşuyorum. Onlara da söyledim hani böyle Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi finaline neden oynamasın ki? Yok dediler, oynatmaz. Ancelotti çok önemli maç falan ama dedim ben de yani Real Madrid şöyle bir 2-0 yakalasa neden Arda Güler'i sokmasın ki? Yani hiçbir nedeni yok sokmaması için. Hatta şöyle de bir şey var. Son haftalardaki performansını gördüğümüz zaman hani zorda giden bir Dortmund maçında da Arda Güler'i gol silahı olarak niye sokmasın ki? Adam her maçta gol atmış. Ve gerçekten de inanılmaz böyle durum olmadık noktalardan bir anda gol çıkarabilen bir futbolcu. Yani bence Carlo Ancelotti'nin de bu noktada kafasını karıştırıyordur. Yani cesaret edecek mi acaba Arda Güler'i oynatacak bir cesareti var mı? Çünkü evet genç futbolcu çok büyük bir platform, bir Şampiyonlar Ligi finali. Hiç lig gruplardan beri oynayamamış. İşte gruplarda oynayamamış sakatlığından dolayı. Ondan sonra da hiç oynatmamış, hiç süre vermemiş. Bir anda da finalde oynatmak. Ancelotti bu riske girer mi bilmiyorum ama son haftalardaki performansı %100 Ancelotti'nin kafasında ufacık da olsa bir soru işareti bırakmıştır. Acaba soksam mı sokmasam mı diye. Cemalettin Gençer Arsenal 60 milyon euroyu gözden çıkarmış. Cemalettin en son 45'i biliyorum ama araştıracağım. Teşekkür ederim.
60 milyona kadar çıkardılar mı teklifi ama bence 100 milyon bile verseler Arda'yı satmazlar diye düşünüyorum ben. Ama Arsenal'a bir kiralama mevzusu olabilir. Arda Güler'i en azından bir sene. Yani şöyle bir şey. Öyle bir şey yok. Böyle bir haber yok. Bu benim tamamen şahsi fikrim. Yani Arda'yı bir sene daha oynatamayacaksan veya böyle parça parça oynatacaksan işte Milan konuşuluyordu, Napoli konuşuluyor, Sevilla konuşuluyor. Kiralayıp kendini geliştirebileceği ama bu noktada bir Arsenal'a kiralama, bir Premier Lig'de Arsenal gibi bir takımla çalışma, Premier Lig görme noktasında Arda Güler böyle bir şey tercih ettirilirse bu aslında Arda Güler'i çok başka bir yere taşır. Bakın İtalya'da çok daha böyle yumuşak bir top oynanıyor. Daha çok pas oyunu oynanıyor. İspanya'da aynı şekilde fizik mücadeleden çok işte o paslarla aslında o mücadeleyi kıracak, hızlı paslarla hata çıkacak bir futbol oyunu ama ya İngiltere'de bayağı böyle kol kola giriyor rakipler. Hangisi hangisini devirirse gibi bir öyle sert, hızlı, çevik bir futbol var. Yani orada zorlanır. Zorlanmasıyla beraber o noktalara gelirse ya Arda Güler gerçekten dünyanın en iyi oyuncularından biri olur yani. O Premier Lig noktasında daha bu yaşta kendini ortaya çıkarabilirse yeteneğiyle beraber yani böyle bulunmaz bir yıldız olur. O nedenle yani belki böyle bir kiralama modeli düşünebilirler ama öyle bir şey yok şu anda. Ne olacak bilmiyoruz. Yazın daha çok yazın bunlara karar verecekler. 45 verdiler, Real reddetti. Sonra 60 verdiler. Cemalettin Gençer söylüyor. Bakacağım, evet 60 verebilirler ama Marca gazetesi demiş ki 80 milyon eder bu oyuncu. Geçiyoruz İspanyol Relevo. Arda Güler'in performansına değinerek ilginç bir tahminde bulundu. Diyor ki eğer La Liga'nın sonucu son birkaç turda belli olsaydı Real Madrid açık ara farkla kazanırdı. Eğer Ballon d'Or'u Ancelotti'nin takımı için bu son maçlar belirleyecek olsaydı Arda Güler, Jude Bellingham ve Vinicius'tan çalardı diyor Ballon d'Or. Yani Ballon d'Or son birkaç maç için sadece Real Madrid oyuncularından birine verilseydi kesinlikle o Arda Güler'e verilirdi diye çok iddialı bir giriş yapmış Relevo. Ondan sonra da aynı şekilde Arda Güler'i anlatmışlar. Demiş ki Güler turnuvada sadece 4 maça çıktı ve turnuvanın en iyi 19 golcüsü gibi görünüyor. Turnuva dediği lig, orada bir çeviri noktasında bir düzeltme yapayım. Mesele sadece goller değil, Türk futbolcu her dokunuşuyla seçilmiş biri olduğunu gösteriyor diye devam etmiş. Relevo gazetesi Arda Güler'i İspanyol basını yere göğe sığdıramamış. Hemen bir yoruma bakalım. Müşfik Nebiyev, hoş geldin. Müşfik, umarım doğru okuyorumdur. Abi bence hiçbir yere gitmemeli çünkü gider de etkili olamazsa o zaman Real de istemez, geri ve piyasası düşer. Bu konuda katılıyorum sana. Gerçek bu da bir risk gerçekten. Eğer gittiği yerde başarılı olamazsa piyasası düşer. Yani bu noktada Real Madrid'de kalmasını ben de aynı görüşteyim seninle. Ben de aynı şekilde o riski girilmeyeceğini düşünüyorum. En azından Arda Güler yerine karar vermiş olsaydım kesinlikle kalmayı tercih ederdim. Gitmişim orada, niye kalmayayım? Bununla ilgili en iyi örneklerden biri de Zaniolo. Göreceksiniz ki bir ay sonra Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek. Aston Villa istemedi ve gittiği noktada yaklaşık bir 35 milyon euroluk bir para getirecekti işte bonuslarla beraber. Ama Zaniolo'yu istemediler. Zaniolo sakatlandı. Euro 2024'ü de kaçırıyor. Galatasaray'a sadece 5 milyon euroluk bir kiralama bedeli ödeyecekler ve yaklaşık net olarak 20 bonuslarla 25 milyon euroluk bir şey kaybedecek. Galatasaray şu anda Zaniolo'yu satsa bile 10 milyon falan gibi bir ücrete belki satabilir. Zaniolo'ya 20 milyon euro harcandı aşağı yukarı. 20-25 milyon euro arasında ve bir zarar söz konusu. O yüzden de dediğin doğru, canlı örnekleri de var bunun. Gittiği takımda kendini gösteremediği anda piyasası gerçekten böyle 3'te 1 oranına düşüyor. Geçiyoruz Mbappe haberine. Mbappe ne demiş? Arda Güler hakkında konuşmuş. Hangi Defensa Central? Geçenlerde bir arkadaş uyarmıştı İspanya'dan. Umarım doğru okuyorumdur. Onun sözlüklerine çalıştım. Teşekkür de ediyorum aynı zamanda. Çok güzel bir yorumda bulunmuştu. Onu ekran görüntüsü aldım. Ara ara bakıyorum. Defensa Central'ın haberine göre Mbappe Arda Güler hakkında Kamavinga'dan ve Tchouaméni'den bilgi almış. Konuşmuş yani. Onlar hakkında, Arda Güler hakkında konuşmuş. Villarreal karşılaşmasını izleyen Fransız yıldız Kylian Mbappe Güler hakkında şu ifadeleri kullandı diyor Defensa Central. Bu çocukta özel bir şey var. Onu oynarken gördüğümde beni kendine hayran bıraktı.
Onun takım içerisindeki davranışları, uyumu falan nasıl diye sormuş, eklemiş. Haberlere göre aynı şekilde de o çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir karakteri var. Geldiğinden beri takıma da neşe kattı tarzında bir cevap vermişler Mbappe. Mbappe de aslında böyle neşeli bir insan. Onu sinir küpü yapan Paris Saint-Germain ve disiplinsiz hareketler. Bu konuda da haklı. Mbappe dünyanın en iyi futbolcularından biri. 18 yaşındayken Dünya Kupası'nı kaldırmış bir futbolcu ve hani sadece kadroda yer almadı Mbappe. Mbappe Fransa milli takımının en kilit futbolcusuydu. Paris Saint-Germain'in en kilit futbolcularından ve inanılmaz saf bir yetenek o da. Ama şöyle baktığınız zaman kulüp kariyerinde Fransa'da şampiyonluktan başka bir şey yok. Yani sonuçta artık bu düzeydeki futbolcular kendilerine başarı olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu görüyorlar. Bunu da bir türlü başaramadı Mbappe ve bunun için de Real Madrid'e geliyor. Fakat bunu da başaramamasının sebebi de sürekli Paris Saint-Germain'in birazcık böyle piyasası düşmüş oyuncuları, büyük takımların oyuncularını transfer ederek monte etmesi ve Şampiyonlar Ligi'nde kupayı alacak seviyeye bir türlü takımın gelememesi ve aynı zamanda da takım içerisinde arkadaşlarının disiplinsiz davranması. Mbappe bunlara gelemeyen bir futbolcu. Bunun için birçok kez takım arkadaşlarıyla kavga etti. Yönetimle de kavga etti. O yüzden de en sonunda artık Mbappe gemileri yaktı ve artık başarının vücut bulmuş hali Real Madrid'e transfer olacak bu yaz. Evet, Muzaffer Kurtuluş Düz Dokur. Hoş geldin Muzaffer. Arda için şu an finalde Rodrigo biraz akarsa ilk oyuna girecek oyuncu Arda gibi görünüyor. Ancak son lig maçında da ölçü olacak. Evet, ben de aynı şekilde. Yani bir şekilde Arda'yı finalde oynatsın yani. Hepimiz istiyoruz. Yani sadece biz Türkler olarak değil ki yani İspanyollar da artık Arda Güler'i bir final maçında bir görmek istiyorlar açıkçası. O atmosferde ne yapacak? Real Madrid gerçekten ipleri eline aldığı anda da bana kalırsa Carlo Ancelotti Arda Güler seçeneğini kullanacak. Uğur Yeşilyurt, Arda için şu an 100 milyon euro verseler dahi Perez Arda'yı vermez. Şampiyonluk kupası önünde takım fotoğrafında Perez'in yanında Arda'yı gördük. O fotoğraf çok şey anlatıyor. Evet yani sadece o fotoğraf nezdinde değil. Şampiyonluk kutlamalarında işte golden sonra sevinç yani sonuçta Arda ikinci golünü attı. Bütün takım gidiyor üstüne falan böyle seviniyor, sarılıyor. Acayip bir böyle bir şey var. Yani Arda Güler'le bir bütünleşme var takımın. Herkes onun başarılı olmasını istiyor gibi böyle değişik bir yapısı var. Hangi futbolcu için bu nasip olmuştur bugüne kadar bilmiyorum ki. Ya açıkçası hiçbir futbolcu da bu kadar bir kulübe gittiğinden beri yakından izleme şansım olmadı. Ama Arda Güler için şunu söyleyebilirim ki onun daha önce böyle bir örneğini de görmedim. Herhangi bir tarihi şeylerde de görmedim. Veya işte Türk takımlarından birinde de görmedim. Evet genç futbolcular her zaman seviliyor, tutuluyor ama Arda Güler gibi herkesin böyle başarılı olması için dua ettiği bir futbolcu gerçekten görmedim. Umarım ki Arda Güler de bunları karşılayacaktır. Ve ondan sonra geçiyorum komik bir habere. Real Madrid karıştırdı. Bu gerçekten çok komik oldu. Dün golden sonra Real Madrid golleri atan oyuncuların şeylerini paylaştı. Hangi dakikada kim gol attı? Her birinde de sosyal medya hesabını etiketledi ama milli yıldız yerine aynı adı taşıyan başka bir kişinin sosyal medya hesabını etiketlemişler. Milli futbolcu Arda Güler yerine kardiyolog Arda Güler'i etiketlemişler. Ve adam da şaşırmış da gerçekten böyle bir şey oluyor mu diye. Ben de ilk gördüğümde yok canım Photoshop'tur falan dedim ama gerçekten paylaşmış. Hatta şöyle ben büyüteyim. Herkes görsün. Diyor ki kardiyolog Arda Güler resmi hesaptan da beni teklemezsin kardeşim ya diye. Harika bir şey. Yani böyle bir şans bir anda da yorum yağmuru olmuş. Beğeni like yağmuru olmuş. Kardiyolog Arda Güler için. Ama işte gene bu haberi biraz da vermemin sebebi şu boş boğazlı insan çok. Burada birçok kişi de kardiyolog olan Arda Güler'e nefret kusmuş. Niye kusmuş? Direkt olarak Arda Güler kullanıcı adına sahip olduğu için demişler ki ya kardeşim versene gerçek Arda Güler'e şu kullanıcı adını. O da diyor ki yani ben de veririm diyor ama Arda Güler'in böyle bir isteği olmalı. Adamın zaten milyonluk hesabı var.
Ne yapsın diyor, benim hesabımı. Tamam, 10 Arda Güler onun artık şeyi oldu. Şimdi bu adama kardiyolog Arda Güler'e şu konudan bile yüklenen klavye delikanlıları, ben anlamıyorum gerçekten. Birçok kez benim yayınımda da oldu. Yayınımda olmadı gerçi, özür dilerim. Yayından sonraki yorumlarda falan oldu. Ben anlamıyorum gerçekten ya, başka işiniz gücünüz mü yok? İnsanlara sürekli moralini bozmak, sürekli onlara kötü yorum yapmak, sürekli eleştirmeye çalışmak. Ya elinde cips, sol elinde Coca-Cola, geçiyorsun bilgisayar karşısına, aklına gelene küfür ediyorsun, aklına gelene tehdit ediyorsun, aklına gelene ne biçim adamsın, şu profili vermiyorsun Arda Güler'e diyorsun. Sanki Arda Güler istemiş gibi. Hoş geldin Andy Küfrein. Umarım doğru söylemişsin. Adam ne yapsın? Adını mı değiştirsin? Hakikaten öyle. Adını mı değiştirsin? Gitsin mahkemeye versin. Benim adımı değiştirsin. Arda Güler olmasın. Gibi şeyler söyle. Yani neyse işte, sinirimi bozuyorlar. Andy Küfrein, şöyle bir geriye döneyim. Yorumlara bakalım. Reis sadece Arda haberleri ver. Genel olarak Arda haberleri veriyorum ama başka haberler de vereceğim tabii ki de. Yener Fütü, hoş geldin Yener. Ancelotti final maçında mutlaka süre verecektir. Maçın gidişatına göre kısa ya da uzun, onu hep birlikte göreceğiz. Ben de öyle umuyorum. Müşfik, abi bir dakika bile oynasa kupası geçerli. Doğru. 89'da 90'da oynatsa yeterlidir. Doğru, aynen öyle. Ancelotti düşünür bence. Oyun 1-0 olsa, 2-0 olsa da yeterli oynaması için. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Dediğin doğru. Bir dakika bile değil. Ya maçın bitimine 15 saniye kala gitse, 10 saniye oynasa yeterli. Şey için. Ama ben senin neyi ima ettiğini anladım. UEFA kuralı için söylüyorsun. Doğru. 10 saniye bile oynasa yeterli. Ama bence şöyle 82'de falan, en kötü 82'de böyle uzatma dakikalarında 2-3 dakika verdiğini düşün. Bir 10 dakika oynasın. Bir 10 dakika görelim en azından. Andy Küfrin, ben Galatasaraylıyım kardeşim. 60 gibi seviniyorum. İnşallah her maçta atar. Aynı şekilde senin aynı hisleri paylaşıyorum Andy. Adam ne yapsın, adamın neyse, onu zaten söylemiştim. Geçiyoruz. Karaktersiz bu adamlar. Vallahi karaktersiz. Benim sinirlerim bozuldu. Ama sıradaki haber bu değil. Fotoğrafları karıştırmışım. Sıradaki haber bu. Angel Di Maria nereye geliyor? Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel bir açıklama yaptı. Angel Di Maria'yı Beşiktaş'a transfer etmek istiyorlar. Portekiz'de şu anda şeyde oynuyordu. Unuttum. Benfica'da oynuyordu şu anda. Benfica'da gerçekten iyi bir performans gösterdi. Yaşına rağmen yani 48 maça çıktı bu sezon. 48 maçta 17 gol, 15 asist. Zaten aşağı yukarı Real Madrid dönemlerinde de bunu yapıyordu. Biz PES 2013 oynuyorduk. O zaman da Real Madrid'de değişmezdi sağ kanatta. Angel Di Maria'yı oynatırdım ben de. Şöyle bir şey, biliyorsunuz ki Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım Jose Mourinho'yu getireceğiz deyince Beşiktaşlı yöneticiler de biz de Jose Mourinho'yu getireceğiz deyip böyle bir ortamı gerdi. Şimdi de diyorlar ki Mourinho ile beraber Di Maria'yı da getireceğiz. Hatta bir Portekiz basında çıkan haberlere göre Mourinho ile Di Maria konuşmuş bile bunu yani. Bilmiyorum. Bir Di Maria teklifi olabilir. Niye olmasın? Sonuçta yaşına rağmen iyi bir performans sergiliyor şu anda. Ama bu çıkan haber birazcık bana böyle çıkarttırılmış gibi geliyor özellikle. O yüzden de bir şey diyemeyeceğim ama Di Maria ile Beşiktaş'ın böyle bir yakınlaşması söz konusu ilerleyen günlerde. Geçiyoruz. Samet Akaydın. Biliyorsunuz ki Panathinaikos'a Fatih Terim'in gitmesinden sonra Samet Akaydın Fenerbahçe'den transfer edildi Yunan ekibine. Bir şeyler katması bekleniyordu. Tamam, kötü bir performans sergiledi Samet Akaydın. Tamam, olabilir. Ama Fatih Terim de gitti. Fatih Terim gittikten sonra onun da gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu açıkçası. Biraz da etnik kökeninden dolayı. Bir yorumlara hemen bir bakayım. King hoş geldin. Dün Arda hat-trick yapacak diye çok dua ettim ama olmadı. Umarım önümüzdeki maçlar yapar. Ben de ya aynı şekilde. Valla son dakikalarını izledim. atacak. Olmadı. Olsun. Ne diyorlar? Samet Akaydın dün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Ve bunun içinde Mustafa Kemal Atatürk'lü bir fotoğraf paylaştı Samet Akaydın. Ne paylaştı? Şu görseli paylaştı. Büyütüyorum görseli. Şöyle bir fotoğraf paylaşmış. Ve Panathinaikos'un yöneticileri de bu fotoğrafı kaldırmasını istemiş Samet Akaydın'ın.
böyle bir şey paylaşmamasını istemiş. Samet Akaydın da bunu reddetmiş. Sport Dijital'de yer alan bir haber bu. Sport Dijital'den gördüm ben de. Samet Akaydın Atatürk fotoğrafını kaldırmadığı için de kadro dışı bırakılmış ve muhtemelen de yazın geri dönecek. Hatta menajeriyle Fenerbahçe'ye yeniden mesaj göndermiş. Beni geri alabilirsiniz vesaire diye. Benim burada işim bitti. Yani bu Yunanlıların anlamıyorum yani, karaktersizler gelir buraya işte Konstantinopolis der. Biz gene de hani usturuplu cevaplar veririz. Burada birçok Yunan futbolcu oynadı. Bakasetas gibi. Yani şu anda aklıma bir tek o geldi açıkçası. Ama Trabzon'da ve Anadolu kulüplerinde birçok kez Yunan futbolcular oynadı. Galatasaray'da oynadı. Ama hiçbirine biz böyle bir baskı yapmadık. Biz yani Türkler hiçbir Yunanlı futbolcuya bu noktada bir baskı yapmazken, yani Yunanistan artık bu yöneticileri özellikle saçma sapan bir böyle bir nasıl diyeyim, saçma sapan bir görüşle, böyle Türk nefretiyle hareket ediyorlar. Hala öyle. Anlamış değilim. Yani sonuçta bizim milli bir bayramımız ve sizin futbolcunuz da bir Türk futbolcu. Milli bayramını kutlaması kadar doğal bir şey yok. Ki Mustafa Kemal Atatürk tüm dünyada da bilinen, işte modern Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, barış elçisi olarak ilan edilmiş bir lider ve sizi ne kadar denize dökmüşse de kardeşim kusura bakmayın, yani o da bu ülkenin kurucusu. Tabii ki bir Türk onun fotoğrafını paylaşır. O zaman Türk futbolcu almayın. Herhangi bir Türk'le iş yapmayın. Hatta Türk takımlarıyla menajerlik alışverişi de yapmayın. Sonuçta ortak menajerleriniz var. Biliyoruz bunları. Türk menajerlerle çalışıyorsunuz yabancı oyuncuları getirmek için. O zaman onları da getirmeyin. Yani benim bahsettiğim şey bu. Panathinaikos birkaç tane Türk menajerle çalışıyor. Atıyorum Fransa'dan oyuncu getirmek için. Slovenya'dan, Slovakya'dan oyuncu getirmek için. O zaman onlarla da çalışmayın. Ama onların tamamen olayı işte böyle Panathinaikos'un Fatih Terim'i getirdiler. Fatih Terim'e de zaten hani adamı rencide ederek gönderiyorlar. Sanki o Panathinaikos'un kadrosunu Fatih Terim kurmuş gibi. Şimdi de böyle bir Türk düşmanlığı üzerinden de Panathinaikos taraftarının gönlünü kapmaya çalışıyorlar yeniden yönetim. Aşağı yukarı bize biraz benziyor bazı konularda ama onlarınki çok daha çirkin bir noktada. Bizim hiçbir zaman hiçbir yabancı futbolcunun milli bayramına, milli değerlerine saygısızlık yapmayız. Ne taraftar olarak, ne federasyon olarak, ne de takım yöneticileri olarak. Bu konuda gerçekten Panathinaikos ve yönetimini kınıyorum. Umarım en yakın zamanda da bir Avrupa mücadelesinde bir Türk takımıyla eşleşirler. Geçiyorum. Dimare'yi gösterdik. Dünkü olaylar artık. Mert Hakan Yandaş, dün biliyorsunuz ki derbide zaten herkes biliyor. Çok fazla uzun uzadıya anlatmayacağım. Dursun Özbek, Fenerbahçe haklı bir galibiyet kazandı. Oynadı. Nasıl oynadı? Kırmızı karta kadar zaten Fenerbahçe çok önde oynuyordu Galatasaray'a karşı. Kırmızı karttan sonra topu Galatasaray'a verdiler. Topu arkasına geçtiler. Arka alanı iyi kapadılar. Ön alanda da 3-4 futbolcuyla çok iyi baskı yaptılar. Çok agresif defans yaptılar. Ve Galatasaray'ın yani haftalardır o mükemmel oyunu diyorduk. Galatasaray'ın oyununu resmen durdurdular. Ve ondan sonra da bir kornerden de golü bulup işte şampiyonluğu kutlamasını engellediler. Aslında Fenerbahçe olarak şampiyonluğu eğer bu sene kazanamazlarsa en azından bir misyonu tamamlamış oldular. O maçta Galatasaray'a şampiyonluk kutlatmadılar. Ama sonrasında yaşanan olaylar, Ali Koç'un tekrardan işte tribüne, stadyuma gelmesi. Yani maçı stadyumda izlememişsin. O zaman niye geliyorsun? Maçı stadyumda izlese Ali Koç'un inmesine ve stada girmesine gerçekten hiçbir şey diyemem. Ya adam en başından beri stadyuma gelmiş, o cesareti göstermiş ama sen maçı kazandın da geldin stadyuma, bunlar yanlış işler. Yani ne kadar siz doğru olmaya çalışsanız da sonradan maça gelip stadyuma girmek oraları biraz karıştırmaya neden oluyor. Mert Hakan Yandaş'ın yani hareketleri, konuşmaları, daha maç başlamadan olay çıkarması, tribünlere yaptıkları, gerçekten Mert Hakan'ı ben anlamış değilim. Ya umarım Fenerbahçe'de oynamaz. Yakışmıyor bence Fenerbahçe'ye. Yakışmıyor Süper Lig'e, Türk futboluna bu hareketler. Biz bu hareketleri zamanında Lugano'dan gördük. Yakışmıyor dedik. Zamanında Felipe Melo'dan gördük. Yakışmıyor dedik. Emre Belezoğlu'ndan gördük. Yakışmıyor dedik. Yani bunca insanlar tepki gösterirken bu futbolculara neden hala bu noktada bir tavır sergiliyorlar?
daha metanetli, daha kibar olmak varken ve herkesin kalbini kazanmak varken neden nefret kazanıyorlar? Gerçekten anlamış değilim. Kerem Aktürkoğlu da ne demiş? Galatasaray tarihi boyunca her zaman zorluklar geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz hakkımız olan şampiyonu kazanmak adına sezonun son haftasında her şeyimizi vereceğiz demiş. Şunu da bilmesini isterim ki Galatasaray kaptanı varlığını sağ dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde hak ettikleri şekilde cevap verir. Ancak onların seviyesine inmez demiş. Mert Hakan'ı ima ederek söylemiş bunları. Yani Yunus Akgün'ün de bazı açıklamaları var bu konuda. Selam Üvey abi yazmış. Hoş geldin. Selam dünyanın en boş insanı. Tolga 1. Altınova. Çok iyi konuştun kardeşim. Teşekkür ederim Tolga. Hoş geldin yayınımıza. Fuat Kaygısız. Bugünkü Arda Güler primini kasabildim mi? Kasabildim. Seni ekrana getireyim. Fuat Kaygısız. Teşekkür ederim. Böyle yorumlar da oluyor işte. Böyle anlamıyorum neden bu yorumlar yapılıyor. Yani bir cep telefonunun kamerasıyla yapıyorum bu yayınları. Senin de muhakkak vardır bir cep telefonun. Açıp yapabilirsin kardeşim. Madem prim kazanıyorum. Sen de kas. Ne olacak ki? Hayret bir şey yani. İşte böyle Kerem Aktürkoğlu da bu cevabı vermiş. Yani bence artık Türk futbolunda birazcık sükunete ihtiyaç var. Daha sükuneti sağlayacak yönetimlerin önce takımların başına gelmesi lazım. Dışarıdan bakıldığı zaman çok çirkin duruyor bunlar. Türk futbolunda bunların yaşanması. Gerçekten yani şu anda Avrupa futbolunda da yok mu çekişmeler? İnanılmaz çekişmeler var ama bu noktada olmuyor. Yani bu noktaya kadar gelmiyor hiçbir şey. Yani artık bazı olaylar, yani dün bir Fenerbahçeli bıçaklanmış. Ya niye bu noktalara geliyor? Neden bu kadar insanlar provoke ediliyor? Bu kadar düşmanlaştırılıyor birbirine? Gerçekten anlamış değilim. Yani sonuçta futbol bir eğlence. Futbol bir oyun. Bugün Galatasaray'ın kazanması, kaybetmesi veya Fener'in kazanması, kaybetmesi, eğer bir bahis oynamadıysanız taraftarların hiçbir gram, yani ne maddi bir şey var. Manevi olabilir. Çok seviyor olur. Herkes çok seviyor tuttuğu takımını. Tabii ki manevi olarak rahatlıyor ama günün sonuna baktığımız zaman bir şampiyonluğu bir hafta sonra hayatınıza ne kadar etkisi olabiliyor? Evet, belki Fenerbahçe şampiyon oldu. Bir hafta boyunca göğsünü gere gere iş yerine gidersin de bir hafta sonra artık o işler, o Fenerbahçe'yi unutursun. Tekrardan kendi hayatına odaklanırsın. Bu işler böyle. Bunun için ne arkadaşlarınızı kırmaya gerek var, ne sevdiklerinizi, dostlarınızın kalbini kırmaya gerek var, ne tanımadığınız taraftarların canını yakmaya gerek var. Hiçbirine gerek yok. Sonuçta sizin tuttuğunuz takım kaybettiğinde siz üzülüyorsunuz ama o futbolcuların bazıları o kaybedilen şampiyonlukların gecesinde kulübe gidip eğleniyorlar ha. Vallahi billahi eğleniyorlar. Yani siz orada kahrolurken o futbolcular stat'tan çıktıktan sonra benim işim bitti deyip gidiyor kulübe, bara, eğlenmeye, içmeye. Üvey abi, Yener Fütü hoş geldin. Arkadaşlar seni sanırım kıskanıyor Oğuz kardeş. Yok, neyimi kıskanacak? Kıskanacak hiçbir şeyim yok ya. Teşekkür ederim Yener Fütü. Üvey abi çok kalitesiz birisin. Teşekkür ederim sana da. Madem kalitesizim, neden izliyorsun ki, ben anlamadım. Kaliteli bir şeyler izle. Uğur Yeşilyurt, başarmak zorundalar. Sonra gelirse değerlidir. Evet Uğur, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Teşekkür ederim bugün hepinize, beni izlediniz, dinlediniz. Yarın görüşmek üzere. Umarım iyi bir gün geçirirsiniz. Şimdiden bunları söylüyorum size. Hoşça kalın.